shit. Here we go again. Ve o sabırsızlıkla beklediğiniz GTA San Andreas teori videosuna hoş geldiniz. Yalnız olaya başlamadan uyarayım, bu videoda anlatacağım teoriler aklınızı başınızdan alacak. San Andreas hikayesine bu videodan sonra farklı açıdan bakacaksınız. Belki de oyuna karşı fikirleriniz tamamen değişecek. Korkmayın, önceki GTA 5 videosu kadar uçmayacağım. Gerçekten sağlam bir şekilde buna hep birlikte kafa patlatacağız. Bu arada bu tarz teori videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman kesiyorum bıdı bıdıyı ve olaya giriyorum. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap. Smoke, seni lanet olası şişko. Bütün Grove Street ailesine ihanet ettin. Mi acaba? Gerçekten Smoke, Grove Street Family'ye ihanet etti mi? Yoksa aslında bu Grove Street ailesini korumak için Smoke'un fedakarlığı sonucunda sonlanan muhteşem bir plan mıydı? Şimdi öncelikle bu oyunu yayında sizlerle birlikte oynamıştım. Smoke'un ihanetine hem üzülmüştüm hem de gerçekten çok sinirlenmiştim. Ve Smoke'un aslında neden ihanet ettiğine dair birkaç teori geliştirdim. Hatta Smoke gerçekten ihanet etmemiş bile olabilir. Durun, hemen heyecan yapmayın, anlatıyorum. Ama olayın en başına gitmek istiyorum. Şimdi hikaye başlarken CJ annesi Beverly Johnson'ın ölümüyle Los Santos'a temelli yerleşmek için geri dönüyor. Tabii CJ'in eski mahalleye geri dönüşü aslında çetenin içindeki zayıflığı, çatlakları ve dış tehditleri daha görünür hale getirdi. Tam da burada aslında Big Smoke, Sweet'in inatçı ve geleneksel liderlik tarzının Grove Street Family'yi Ballas, Vagos ve hatta kirli polisler gibi, yani Tenpenny ve ekibinden bahsediyorum, tüm bu saydığım tehditler karşısında çok zayıf düşüreceğini ilk başta anlamış olabilir. Bu yüzden dışarıdan ihanet gibi görünen büyük bir plan yaptı. Yani bu da düşmanla işbirliği yaparak Grove Street ailesinin yok olmasını engellemek. Ve tabii ki CJ'ye de yeni bir başlangıç şansı vermek. Şimdi bizim Şişko Smoke'un Ballas çetesiyle bağlantı kurması ve beyaz ticaretine girmesi aslında tam da burada Grove Street ailesini parasal anlamda finanse etmek ve çetenin silah gücünü artırmak için bir taktik de olabilir. Çünkü oyunun başlarında Grove Street ailesi sürekli maddi zorluklardan falan bahsediyor. Aslında Şişko Smoke'un bunu gerçekten tamamen gizlice yapması gerekiyordu. Çünkü Sweet bu tür kirli işlere kesinlikle karşı çıkardı. Sweet daha geleneksel, eski kafa bir gangster çünkü. Smoke bu planı tamamen gizli tutmalıydı. Aslında tam da burada Smoke gerçekten büyük bir riske girerek kendini feda etmiş olabilir. Yani tüm suçu kendi üstlenerek. Aslında Ryder da bu plana dahildi ama Ryder'ın daha az kontrollü ve sadakatsiz yapısı yüzünden Tenpenny tarafından kolayca harcanabilir bir piyon haline getirmiş de olabilir. Big Smoke aslında ta en başından beri CJ'in Los Santos'tan uzaklaşmasını sağlayıp daha büyük bir vizyonla geri dönmesini istiyordu. Bu yüzden CJ'yi sürekli görevlere göndererek bir nevi Sweet'in eski kafa, modası geçmiş kararlarından uzak tutuyordu. Tabii bir de CJ'ye bu görevleri vererek yeteneklerini geliştirip liderlik potansiyelini ortaya çıkarmaya da çalışıyor olabilir. Aslında San Fierro ve Las Venturas maceraları tam da CJ'in bir sokak çete elemanından ziyade daha fazlasını, yani liderlik vasfını ortaya çıkarmıştı. Tam da burada o sahneye gitmek istiyorum. Smoke'un ölürken söylediği sözler neydi? Herkes benim adımı hatırlayacak. Ben bir efsaneyim. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Smoke burada aslında çeteyi kendini feda ederek kurtardığını ima edip ileride beni daha iyi anlayacaksınız tarzında bir haykırış da yapıyor olabilir. Çünkü tam da bu olay Smoke'un planı gibi duruyor. Bir tarafta kendini feda ederek şeytanlaştırıyor, diğer yanda CJ bu olaydan sonra tüm kontrolü ele geçiriyor. Yani Smoke'un planındaki gibi CJ lider oluyor. Şimdi biraz da Tenpenny faktörünü konuşacağım. Hani şu lanet olası yozlaşmış polis. Aslında Big Smoke'un Tenpenny ile ilişkisi tamamen gönüllü olmayabilir. Tenpenny aslında hikayenin görmediğimiz kısmında Big Smoke'u şantajla ya da tehditle işbirliğine zorlamış da olabilir. Hatta Tenpenny o kadar gözü dönmüş, sınırı olmayan kirli bir polis ki belki de Smoke'u CJ'in annesinin ölümünden bile sorumlu tutup, yani bu ölümün suçunu tamamen Smoke'a yükleyip şantaj yapmış bile olabilir.
Yani bu az önce anlattığım ihanet planına Tempen'i zorlamış olabilir Smoke'u. Yani Grove Street ailesini içten çökertmek için muhteşem bir plan gibi görünüyor Tempen'i için. Aslında Smoke bu durumu avantaja çevirip CJ'yi oyun dışına iterek kurtarmaya çalışmış da olabilir. Şimdi bu Tempen'i lavuğuna biraz daha değineceğim. Big Smoke'un Ballas ve beyaz işine girmesi de tamamen kendi hırsından değil, Tempen'in bu şantaj ve manipülasyonundan kaynaklanıyor da olabilir. Çünkü Tempen'i aslında Los Santos'un yozlaşmış bir polisi olarak çeteler arasında kaos yaratmayı ve kendi gücünü artırmayı amaçlıyordu. Ayrıca az önce de dediğim gibi elinde de çok büyük bir koz da vardı. Beverly Johnson'ın ölümü. Sonuç olarak Big Smoke'a ya benimle çalışırsın ya da aileni ve çeteni tamamen yok ederim gibi bir ultimatom da vermiş olabilir. Hatta bu teoriye en büyük kanıt The Introduction adlı resmi GTA San Andreas ön hikayesinde Tempen'in Big Smoke ile erken temas kurduğu görülüyor. Big Smoke'un bu sahnelerde tedirgin tavırları onun aslında bu işe isteksizce girdiğinin kanıtı da olabilir. Oyunun sonunda CJ Big Smoke'u öldürdüğünde aslında Big Smoke'un planı tam anlamıyla gerçekleşmiş oluyor. Zaten az önce söylediğim gibi tam da bu sahnede herkes beni hatırlayacak. Ben efsaneyim diyordu değil mi? Neyse CJ Los Santos'un kontrolünü dediğim gibi tam da bu olaydan sonra ele alıyor. Sweet ile birlikte ki biliyorsunuz bu saatten sonra çetenin lideri konumunda CJ oluyor. Çeteyi eski günlerinden bile daha güçlü bir hale getiriyorlar. Aslında Big Smoke'un ölümü kendi için trajik olsa da CJ'in zaferi onun için gizli amacına ulaştığını gösteriyor da olabilir. Belki de Smoke, CJ'in bunu asla anlayamayacağını biliyordu ve son anlarında kendi efsanesinden bahsedebildi. Çünkü önceden CJ'ye söyleseydi, CJ asla böyle bir duruma izin vermezdi. Aslında Smoke, CJ'ye karşı hep samimi davrandı. Hatta oyunun başlarında CJ'ye "ailene iyi bak dostum" gibi samimi sözler de söylüyordu. Gerçekten CJ'ye çok değer veriyordu olabilir. Big Smoke'un ayrıca evinde bulunan lüks eşyalar ve silahlar belki de Grove Street Family'yi gizlice desteklemek için topladığı kaynaklardı. Hatta Green Saber olayında Big Smoke'un olay yerinden erken ayrılması, ihanetin ötesinde bir suçluluk duygusu ya da planın bir parçası olarak oradan uzaklaşması gerektiğinden olabilir. Şimdi Ryder'a gelecek olursam, Ryder'ın Big Smoke ile ihanete karışması aslında bu planda onun bir rolü olduğunu gösteriyor. Ancak Ryder Big Smoke kadar zeki ya da sadık değildi. Tempen'i ayrıca Ryder'ı çok kolay bir şekilde gözden çıkarabildi. Hatta Pier 69 görevinde bilerek CJ'in kucağına düşmesini sağladı. Aslında Big Smoke Ryder'ın ölümüne üzülse de CJ'in hayatta kalması için bu kaybı göze almak zorunda kaldı. Ryder sürekli "ben bir dahiyim" diye övünerek geziyordu değil mi? Ama burada bir şey var. Ryder gerçekten Big Smoke'un planlarını tam anlamamış da olabilir. Yani sadece Smoke'un talimatlarını dinliyor da olabilir. Sonuç olarak Big Smoke, Tempen'in tehdidi altında CJ'yi ve Grove Street Family'yi kurtarmak için kendini feda etmiş olabilir. Bunu da sırf Sweet'in inatçı, eski kafalı, geleneksel bir lider olmasından dolayı yapmak zorunda kalmış olabilir. Ryder ise başarısız bir yardımcı oldu yani bu görevde. Peki CJ bütün bu olaylar olurken acaba Smoke'tan hiç şüphelenmedi mi? Aslında bence şüphelendiği yerler olabilir. Çünkü Drive-Thru görevinde, ki bu sahneye bayılıyorum, oyunun en ikonik sahnelerinden biriydi. Ama Big Smoke'un verdiği devasa yemek siparişi sırasında Ballas arabası geçerken çok rahat davranması CJ'in dikkatini çekmiş olabilir. CJ "hadi şu herifleri halledelim" derken Big Smoke'un isteksizce katılması aralarında bir gerilim olduğunu da kanıtlıyor olabilir. CJ tam da bu esnada bir şeylerin ters gittiğini hissetmiş ama tam anlamıyla anlamlandıramamış da olabilir. Yani CJ ilk etapta bu tutarsızlığı fark etse bile bunu ilk başta Smoke'un açgözlülüğüne yormuş olabilir. Çünkü bu tip bir şeyden şüphelenmek saçma olurdu. Yani daha büyük bir şey olması gerekiyordu asıl planı anlaması için. Aslında CJ'in Big Smoke'a karşı şüphelerinin kesinleştiği an Sweet'in pusuya düşürüldüğü o pusu olayı. Big Smoke ve Ryder'ın Ballas ile işbirliği yaptığı ortaya çıktığında CJ'in tepkisi öfke kadar şaşkınlık da içeriyor bence. Ancak bu olaylardan önce Sweet ile Big Smoke arasındaki gerilimi gözlemlemiş olması da muhtemel.
Çünkü Sweet sürekli Big Smoke'u eleştiriyordu. Hatta Sweet eski günler geçti falan diyordu Smoke'a. Tam da bu anda CJ'in aslında Big Smoke'un sadakatinden şüphelenmesine zemin hazırlamış olabilir bu olay. CJ bu görevden önce Big Smoke'un çeteden uzaklaştığını fark etmiş ama bunu bir ihanet olarak değil, kişisel bir mesele olarak yorumlamış olabilir. Ve sonucunda gerçeği de asla öğrenemedi. Evet, Grove Street ihaneti bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Yani saçma gelen kısımları da özellikle yazın. Çünkü gözden kaçırdığım detaylar da olabilir. Ancak bu teoriler vahiy gibi değil. Yani biraz da eğlencesine takılıyoruz. Yani çok kafaya takmayın. O zaman ben kaçtım. Videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Teorileri de seviyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hey CJ, come on man.